Selamın aleyküm, Allah dostları. Menkıbeler kitabına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine zamanı ve mekanı aşan bir hikayeye yolculuk edeceğiz. Bu sadece bir hikaye değil, bir gönül penceresi, bir iç sesin yankısı. Her hikayede bir ders, her cümlede bir iz saklı. Belki bugün dinleyeceğiniz menkıbe size tanıdık gelecek. Belki de hiç beklemediğiniz bir yerden dokunacak yüreğinize. Kulaklığınızı takın, gözlerinizi kapatın ve bırakın bu hikaye sizi olduğunuz yerden alıp bambaşka diyarlara götürsün. Çünkü anlatacaklarımız sadece bir hikaye değil, yürekten yüreğe bir yolculuk. Hazırsanız, Menkıbeler kitabının yeni sayfası açılıyor. Bugünkü hikayemizin adı, Sadakatin Terazisi. Eski Arap zamanlarının birinde, hayırdan mahrum, adeta kor ateşin suya olan ihtiyacı gibi çaresiz bir köy vardı. Adı Elvakar. Bu köyün kıyısında, yıpranmış kerpiçten yapılmış, daracık bir odada yaşıyordu Beşir. Ne rüzgarı durdurabilecek bir sağlamlığı vardı bu odanın, ne de sıcağı ya da soğuğu engelleyebilecek bir direnci. Beşir ise kapıyı, köy halkının alay ederek ikinci kapı dediği eski bir hasırla örtüyordu. Beşir fakirdi. Sahip olduğu tek şey, zayıf bedeniydi. Yoksulluktan uzamış sakalı ve annesiyle babasının hatırasına sarılmış bir kalbi vardı. Babası Fatıma bin Süheyl, köyün berberiydi. Saç keser, yaraları sarar. İnsanları severdi, aynı zamanda korkusuzdu da. Ta ki bir gün, çarşıdan dönerken büyük bir kervanın develerinin altında kalıp kan kaybından ruhunu teslim edene dek. Annesi, Efendi bint Hüsrev, kadınların elbiselerini diken, yüreği yumuşacık bir terziydi. Kocasının ölümünden sonra hastalandı ve hayatı erkenden terk ettiğinde, Beşir henüz 8 yaşındaydı. Beşir yalnız büyüdü. Pazarda çuvallar taşıyarak, odun toplayarak, ucuz lokantalarda bulaşık yıkayarak yaşadı. Ne zaman Tüccar Ahmet bin Nacar'ın büyük dükkanının önünden geçse, erkeklerin karınlarından bile büyük olan küplere sakladıkları yiyeceklerden kendisine de bir nasip düşmesini dilerdi. Derken bir gün, kavurucu sıcak altında, bir adamın öfkeli bağırışlarına maruz kaldıktan sonra, müşterinin biri, düşürdüğü hurma torbası yüzünden Beşir'in yanağına bir tokat patlattı. Mahcubiyetle yere bakarak, kırık adımlarla pazarın tozlu yollarında yürümeye başladı. Yolunun üzerinde, unutulmuş bir sebze arabasının yanı başında, eski antika dükkanının önünden geçerken, toprağın yarısına gömülmüş parlayan küçük bir şey gözüne aldı. Eğildi, onu yerden aldı. Simsiyah, kalın ipliklerle dikilmiş, epeyce eski bir keseydi bu. Üzerinde solmuş bir yama vardı ve yamada şöyle yazıyordu: "Beni bulan, sakin bir yerde ve temiz bir kalple açsın." Beşir dona kaldı. Uzun uzun keseye baktı. Yazıyı anlamaya çalıştı. Etrafına göz gezdirdi. Kimse görmemişti. Keseyi göğsüne bastırdı ve köyün kıyısına, kalbindeki garip heyecanla hızla yürümeye başladı. İçinde, beklemediği bir kaderle yüzleşecekmiş gibi bir his vardı. O gece, sefil odasına döndüğünde, ay gökyüzünden onu izliyordu. Köylüler farkında bile olmasa da ay hep uyanıktı. Sanki Beşir'le birlikte, hayatının yeni bir bölümünü yazıyordu. Her zamanki gibi hasırdan kapısını kapattı. Arkasına küçük bir tahta dayadı. Sonra odanın ortasına serili yırtık hasıra oturdu. Elinde hala o gizemli kese vardı. Nefesi, içindeki merakla korku arasında gidip geliyordu. Hafif bir dalga gibi yükselip alçalıyordu. Yağ kandilini yaktı. Cılız ama yeterli bir ışık saçıyordu. Keseyi dikkatle tuttu.
Sanki onu zamanın gözlerinden koruyan kalın ipleri bir bir çözmeye başladı. Ve nihayet keseyi açtı. Zaman durur gibi oldu. Kesenin boş çıkmasından korkuyordu. Çünkü boş olursa umutları da dağılır. Eski yoksulluğuna geri dönerdi. Ama kese boş değildi. Yavaşça elini kesenin içine soktu. Kahverengiye dönmüş, rengi solmuş eski bir ipek sargı çıkardı. Kırmızı bir iple bağlıydı ama zamanla o ip simsiyah olmuştu. Düğümlerini çözdüğünde, sargının içinde 3 şey buldu. İlki, eski bir hayvan derisine mürekkep ile çizilmiş, soluk ve yıpranmış bir harita. Başta şekilleri ve işaretleri anlamadı Beşir. İkincisi, altından yapılmış, özenle işlenmiş, tuhaf bir anahtar. Üzerinde ellerini göğe kaldırmış bir adam motifi vardı. Ve üçüncüsü, sararmış bir parşömen üzerine ince bir yazıyla yazılmış, buram buram geçmişin kokusunu taşıyan bir mektup. Beşir mektubu titrek bir sesle okumaya başladı. Ey bu keseyi bulan, sanma ki bu bir tesadüf. Hayatta hiçbir şey tesadüfen olmaz. Eğer kalbin temiz, niyetin sadıksa, haritayı takip et ve bu anahtarı yanında taşı. Çünkü bu anahtar, sadece senin açabileceğin kapıları açacaktır. Bil ki yol kolay değildir. Karşına düşmanlar çıkacak, mücadeleler vereceksin. Fakat bu hazine, tüm risklere değecektir. Beşir bir süre yerinden kıpırdamadı. Gözlerini yumdu. Derin bir nefes aldı. Bu bir rüya mıydı? Yoksa bir tuzak mıydı? Belki de kaderin hükmüydü bu, ona başka bir yol göstermek isteyen. O gece Beşir, her zamankinden farklıydı. Uyuyamadı, haritayı defalarca çevirdi, üzerindeki şekilleri inceledi, köy çevresinden hatırladığı yerlerle kıyasladı. Mektubun her bir kelimesini zihninde tekrar tekrar canlandırdı. Nihayet, sabah ışığı duvarın çatlaklarından sızmaya başladığında, haritayı iç gömleğine sakladı. Kapısına doğru yürürken, içinde tarif edemediği bir kararlılık vardı. Hayatında ilk kez, kaderin peşinden gidecekti. Beşir, anahtarı küçük bir keseye koydu ve boynuna astı. Etrafına dikkatlice göz gezdirdi. Fakat farkında değildi. Harabelerin köşesinde, sessizce onu izleyen 2 göz vardı. Ertesi sabah, güneş doğmadan önce uyandı. Yüreği hem heyecanla doluydu, hem de tedirginlik içinde çırpınıyordu. Gecesi huzursuz geçmişti. Mektubun ardından zihninde dolaşan imgeler ve sorular, uykusuna sızmıştı. İçinde durmaksızın yankılanan bir çağrı vardı. Elinde ne varsa, yıpranmış elbiseleri, birkaç parça kuru ekmek ve birkaç hurma topladı. Anahtarı taşıdığı küçük keseyi gömleğinin altına gizledi. Haritayı da yamalı eski ceketinin iç cebine yerleştirdi. Ardına bakmadan çıktı odasından. Sanki yalnız odasını değil, tüm eski hayatını geride bırakıyordu. Köyden çıkan yol dar ve sarımsıydı. Kurak tarlalar ve seyrek sedir ağaçlarının arasından geçiyordu. Sabah meltemi yaprakları hafifçe titretiyor. Kuşların narin ötüşleri çevreye garip bir huzur yayıyordu. Doğa sanki Beşir'i sessizce selamlıyor. Onun kaderle yürüyüşüne tanıklık ediyordu. Haritadaki işaretleri takip ederek saatlerce yürüdü. Nihayet, 2 yanı dev kayalarla çevrili dar bir vadiye ulaştı. Alt kısmından, hareketsiz bir su birikintisi akıyordu. Sessizdi ama tedirgin edici bir havası vardı. Sanki yer, karanlık bir sırrı saklıyordu. Tam haritaya bakıp rotasını belirlemeye çalışırken, yakındaki bir kayanın arkasından gelen hışırtıyla irkildi. Olduğu yerde durdu.
Derin bir nefes aldı ve yüksek sesle seslendi. "Kim var orada? Çık ortaya." Kayanın ardından zayıf yapılı, 40'lı yaşlarında bir adam çıktı. Üzerinde eski bir kahverengi aba, elinde kalın bir sopa vardı. Yüzünde hafif bir kurnazlık izi belirmişti. Gözleri dikkatle Beşir'i inceliyordu. Adam gülümsedi ve şöyle dedi: "Allah'ın selamı üzerinize olsun, genç adam. Bu vadide bir şey arar gibi dolanıyorsun." Beşir temkinliydi ve "Aleykümselam. Ben sadece yolcuyum. Yeni bir köy arıyorum," dedi kısık bir sesle. Adam tebessüm etti. "Bu tarafların yolları tekin değildir. Fakire de, garibe de merhamet etmez bazıları. Ne dersin, akşama kadar bana eşlik et. Bu diyarlarda epey tecrübem var," dedi. Beşir şüpheyle doluydu ama zayıf görünmek istemedi. "Pekala, ama sen nereye gidiyorsun?" diye sordu. "Dağın yamacında, eski bir kabilenin obasına. Belki orada yoluna yardım edecek birilerini bulursun," dedi adam. Gözlerini kısmış, sesi sakindi. İkili birlikte yola koyuldular. Beşir adamı dikkatle izliyordu. Her hareketini, en ufak davranışını tartıyor. Haritayı ve anahtarı büyük bir ihtiyatla saklıyordu. Fakat adamın gözlerinde parlayan o belli belirsiz bakış, sanki genç adamın değerli bir şey gizlediğini anlamış gibiydi. Güneş ufukta kaybolurken, vadinin uçlarını serin bir meltem okşadı. Beşir ve yabancı, Müheymin adını söylemişti kendisi, İki kayanın arasındaki meyilde küçük bir ateş yaktılar. Ellerini ateşe uzatıp ısıtıyor. Bayat bir parça ekmekle birkaç hurmayı paylaşıyorlardı. Titrek ışık, Müheymin'in yüzüne düşerken yılların çizdiği derin kırışıklıkları ve gözlerine sinmiş sertliği ortaya çıkarıyordu. Sanki zamanın yükünü taşıyan bir adamdı. Sadakat ve ihanetin tadını fazlasıyla almış bir yüz. Başını öne eğip fısıldar gibi konuştu. "Bilir misin delikanlı? Yolda insanı en çok açlık ya da uzun mesafeler değil, fazla güven bitirir." Beşir gözlerini kaldırdı ama sessiz kaldı. Müheymin devam etti. "Bir zamanlar, senin gibi bir adamla yürüdüm bu topraklarda. Azığımı, gölgemi paylaştım onunla. Ama bir gece, uyandığımda kesem gitmişti. Beni çölün ortasında, taş gibi yalnız bırakmıştı." Bir an sustular. Rüzgar hafifçe uğuldadı. Hikayeleri sessizce birbirine karıştı. Sanki ateşin çıtırtısında yalnızlıklarını tanıyorlardı. Beşir duraksadı. Ardından sakin ama temkinli bir sesle konuştu. "İnsanlar çeşit çeşit. Güzel yüzlü olan herkes iyi değildir. Suskun olan da illa kötü demek değildir." Bu sözlere karşılık, Müheymin ilk kez gülümsedi. "Sözlerin zekanı gösteriyor. Sandığımdan daha uyanıksın." Sessizlik çöktü. Ateş taşların arasında kıvılcımlar saçarak dans ederken, Beşir'in zihninde düşünceler kor gibi yanıyordu. Bu adam dışarıdan dost canlısı görünüyordu. Ama sesindeki tınıda bir gizem vardı. Sözcükleri, içini ürperten bir bilinmezlikle kalbine sızıyordu. Bir süre sonra Müheymin, gözlerini ateşe dikip yavaşça konuştu. "Beşir, bir şey gizlediğini hissediyorum. Ne olduğunu sormuyorum. İnsanların sırlarını açığa çıkaran biri değilim. Ama sana içtenlikle söylüyorum. Girdiğin bu yol, tek başına yürünecek bir yol değil." Beşir'in dudakları hafifçe gerildi. Gözlerini kaçırmadan sordu. "Peki senin gibi bir adam neden bana eşlik eder? Ne beni tanırsın, ne de ben seni."
Müheymin gözlerini ateşten ayırmadan cevapladı. Belki beni harekete geçiren, içimde kalan son pişmanlıktır. Ya da yıllar önce kaybettiklerimin yerini dolduracak bir fırsat arıyorumdur. Beşir sustu. İçinde yankılanan sesler savaş halindeydi. Bu adam gerçekten samimi biri miydi? Yoksa koyun postu giymiş bir kurt mu? Uyumaya hazırlanırken, her biri yıpranmış bez parçalarına sarılmıştı. O sırada Müheymin ansızın konuştu. Eğer uzun bir yolculuğu düşünüyorsan, ülkenin yollarını, kabilelerini, çıkmazlarını bilirim. Belki işine yararım. Beşir hiçbir şey demedi. Yüzünü yana çevirdi ve iç sesi fısıldamaya başladı. Güvenmeli mi, uzak durmalı mı, yoksa hiçbir şey olmamış gibi devam etmeli? Şafak atmak üzereyken, Beşir gözlerini hafif adımlarla toprağa vuran bir sesi açtı. Müheymin dikkatle eşyalarını topluyor, küçük eski sepetine yerleştiriyordu. Bu sahne, bir göçebe öyküsünü andırıyordu. Beşir yerinden kalktı, yüzünü sildi ve önlerindeki yolu süzdü. Yol genişti, sarmal kıvrımlarla dikenli tepelerin arasından akıyor. Uzaklarda, bir köyün kıyısına kurulmuş eski bir pazar yerinin minaresi, soluk bir ışıkla parlıyordu. "Yürümeye devam edelim mi, yoksa güneşi mi bekleyelim?" diye sordu Beşir, pelerinini omzuna çekerken. Müheymin gözlerini yola dikti, dikkatle tarayarak yanıtladı. "Ne kadar erken yola çıkarsak, o kadar az göz üzerimizde olur. O pazarın kurtları vardır. Ve kurtlar, öğleden sonra uyanır." Taşların ve tozların arasında yürümeye başladılar. Beşir, zihnindeki düşüncelerle boğuşuyordu. Yol nereye varacaktı? Cebindeki harita, annesinden yadigar bir bez parçasına sarılmış halde saklıydı. Müheymine ondan bahsetmemişti ve niyeti de yoktu. Pazara vardıklarında, hayat çoktan canlanmıştı. Kadınlar hurma ve kına satıyor. Adamlar eski eşyalar için bağırıyor. Çocuklar ayaklar arasında bir kedinin peşine düşmüş çığlıklarla koşuşturuyordu. Beşir, tozlu bakır bileziklerin sergilendiği bir tezgahın önünde durdu. Yaşlı bir adam seslendi. "Bu bilezikler, Beni Süleym kervanından kaldı. Üzerlerinde seferin bereketi var. Ey genç!" Beşir tam cevap verecekti ki Müheymin hızla araya girip kolunu tuttu. "Pazarda söylenen her şeye kulak verme. Buradakiler miskle yalanı karıştırır," dedi. Beşir tartışmaya girmedi ama Müheymin'in sesindeki acelecilik ve kaygılı ton dikkatinden kaçmamıştı. Bu içten bir endişe miydi? Yoksa birinin harita ya da anahtardan şüphelenmesinden duyduğu korku mu? Pazardan ayrıldıktan sonra, sedir ağacıyla iki hurma ağacının gölgesine ulaştılar. Dinlenmek için oturdular. Beşir elini cebine uzattı. Haritayı sardığı kumaşı kontrol etmek istedi. Ama yerinde yoktu. Bir an dondu kaldı. Gözleri büyümüş, içinde endişeyle etrafı tarıyordu. Tekrar cebini yokladı. Hiçbir iz yoktu. Başını döndürdü. Gözleriyle Müheymin'i aradı. Beşir'in gözleri telaşla dolaştı. Cebini bir kez daha yokladı. Hiçbir iz. Harita kayıptı. Yüzü hafifçe gerildi. Sonra döndü ve Müheymin'e baktı. Müheymin kaşlarını kaldırdı. "Bir şey mi kaybettin? Para mıydı?" Beşir içindeki panikle baş etmeye çalışarak omuz silkti. "Öyle, önemsiz bir şey, küçük bir parça." Müheymin hafifçe gülümsedi. Başını salladı. "Hayatımızdaki o küçük şeyler, çoğu zaman düşündüğümüzden çok daha büyük anlam taşır." Tam bu cümleyi tamamladığında,
Beşir Müheymin'in başını yana eğip göz kırptığını gördü. Sanki şöyle diyordu: "Biliyorum ama söylemeyeceğim." Beşir sustu. İçinde yollar çatallaşıyordu. Müheymin, güvenilecek bir dost mu? Yoksa gizli bir diken mi? Uzakta çöl kumları ufukta belirmişti. Oysa asıl yolculuk henüz başlamamıştı. İkili yan yana yürümeye devam etti. Sessizliği, rüzgarın çöl kumlarını kamçılayışı bozuyordu. Sanki doğa, geride hiçbir iz kalmasın istercesine silip süpürüyordu yollarını. Güneş batıya eğilmişti. Gökyüzü, kızıl ve koyu turuncunun tonlarına bürünmüş, uzun bir günün sonunu ve çok daha uzun bir belirsizliğin başlangıcını fısıldıyordu. Beşir'in iç dünyasında ise fırtına kopuyordu. Harita kaybolduğundan beri, doğru yolda ilerlediğini mi, yoksa bir çıkmaza mı saplandığını bilmiyordu. Ama bunu hiçbir şekilde belli etmedi. Aksine, pelerinini sımsıkı çekip içinden şöyle dedi: "Ellerim boş değil. Dün gece uzun uzun baktım o haritaya. Şu harap kuyu, şu kurumuş akasya ağacı ve deve sırtını andıran o küçük tepe. Hepsi oradaydı. Evet, kaybolmam artık." Başını kaldırdı. Gözlerini Müheymin'e çevirdi. Adam, yolu ondan daha iyi biliyormuş gibi hafif adımlarla yürüyordu. Derken Müheymin boğazını temizledi ve sordu: "Söylesene, daha önce bu yollardan hiç geçtin mi?" Beşir yanıt vermeden önce Müheymin gizemli bir tebessümle devam etti: "Hayır, ben geçmedim. Ama bilmem neden, doğru yolda olduğumuzdan eminim. Sen haritaya uzun uzun bakmadın mı zaten?" Beşir'in gözleri bir anda büyüdü. Parmakları farkında bile olmadan titredi. Ama heyecanını bastırdı. Kuru bir lokma ekmek aldı ve yavaşça ağzına götürdü. İçinde sorular çağladı. Haritadan nasıl haberdar? Beni mi izliyordu? Yoksa gerçekten o mu çaldı? Hiç kimseye göstermemişti o haritayı. Ancak kendini toparladı. Sessiz sakin bir tonda cevap verdi: "Belki kaybetmeden önce bir bakmışımdır. Zaten eskimiş, yırtık bir kağıttı. Öyle pek kıymetli değildi." Müheymin hafifçe güldü. Ardından başını eğerek konuştu: "Bana öyle geliyor ki, sen yolunu gayet iyi biliyorsun. Sanki harita hiç hafızandan çıkmamış gibi." Beşir'in içinde bir şeyler birbirine karıştı. Şüphe ve hayranlık. Müheymin'in zeki olduğu açıktı. Açık açık konuşmuyordu ama düşüncelerini de saklamıyordu. Beşir'i asıl ürküten şey, söyledikleri değil, haritanın varlığını nasıl bildiğiydi. Acaba gerçekten o mu çalmıştı? Onunla yüzleşmek istemedi. Çünkü yol uzun, çöl ise acımasızdı. Şu uçsuz, bucaksız boşlukta bir düşman istemiyordu. Sakin bir sesle şöyle dedi: "Bilirsin, belki birkaç yer hatırımda kalmıştır haritadan. Mesela çökmüş bir deveye benzeyen bir kaya ve iki kayanın arasından yükselen yalnız bir hurma ağacı." Müheymin başını salladı. "Bunlar, unutanın değil, içinde taşıyanın hatıraları. Sen yolu kalbinle okuyorsun, Beşir." Batıya doğru ilerlediler. Ufukta silik bir gölge belirdi. Yıkık bir yapı. Yaklaştıklarında Beşir'in yüreği hızlandı. Evet, bu haritanın başındaki kuyu olmalıydı. Duvarlarında garip semboller oyulmuş, taş örgüsü zamanla yıkılmıştı. Beşir umut dolu bir sesle konuştu: "İşte bu ilk işaretti." Kuyunun başında biraz dinlendiler. Tuzlu sudan birkaç yudum aldılar. Sonra tekrar yola çıktılar.
Rüzgarın oyduğu, uçsuz bucaksız bir kum denizi gibi uzanan topraklar arasında yürümeye devam ettiler. Saatler sonra, çıplak bir arazinin ortasında yalnız bir ağaç belirdi. Gövdesi kıvrıktı. Sanki kadim bir çobanın değneği gibi. Dalları kupkuruydu. Yapraksız. Ölümüne ayakta direnmiş gibiydi. Beşir ona işaret etti. Bu. Ağaç haritada da gayet netti. Kuyudan sonraki ikinci işaretti. Müheymin güldü. Görünüşe göre hafızan çelik gibi, Beşir. Ama Beşir gülümsemedi. Yürümeye devam etti. Müheymine olan şüphesi daha da artmıştı. Harita olmadan gerçekten yolu biliyor olabilir miydi? Yoksa onu haritayı açtığı anda gizlice izlemiş miydi? Güneş tamamen kaybolup, gece siyah perdesini indirmeye başladığında, Beşir uzakta eğik zirveli bir kum tepeciği gördü. Uyuyan bir devenin sırtını andırıyordu. "İşte bu," dedi güvenle. "Bunun arkasında eski mezarlık başlıyor. Üçüncü işaret orada ortaya çıkacak." Müheymin başını salladı. "Öyleyse yaklaştık. Ama dikkatli ol, dostum. Bu topraklarda gece, gündüz gibi değildir." Tepeciğin eteklerine çantalarını bıraktılar. Beşir küçük bir ateş yaktı. Ama içindeki endişeyi gizlemekte zorlanıyordu. Hafızası onu sona kadar götürecek miydi? Yoksa harita, aklın tutamayacağı gizli ayrıntılar mı içeriyordu? Müheymin hemen uykuya daldı. Beşir ise gözünü kırpmadan göğe bakıyordu. Düşünüyordu. Tetikteydi ve korkusunu sessizliğe gizliyordu. Güneş henüz doğmamıştı. Beşir, yüzünü okşayan serin bir rüzgarla ve uzaktan gelen bir kuş cıvıltısıyla uyandı. Sanki yeni bir gün, yeni bir bilinmezliği fısıldıyordu. Yavaşça gerindi, çevresine bakındı. Müheymin, yakın bir kayaya oturmuş, sessizce ufka dalmıştı. İkisi birlikte dikkatli adımlarla tepeyi tırmandılar. Zirveye vardıklarında gözlerinin önüne serilen manzara tuhaftı. Geniş bir arazi. Yıpranmış, taşları dökülmüş eski mezarlar oraya buraya dağılmıştı. Rüzgarla kımıldayan yaşlı ağaçlar ürkek nefesler alır gibi hışırdıyor. Kökleriyle toprağa tutunmuş halde bekliyordu. Sanki her şey, unutulmuş bir zamanın hüznünü taşıyordu. Beşir bakışlarını ufka dikti. Sesi kısık ama kararlıydı. "İşte burası. Haritada görünen eski mezarlık. Sır, bu mezarlardan birinin altında saklı." Müheymin başını eğdi. Sesinde karışık bir gerilim ve ilgiyi taşıyan bir tınıyla sordu. "Peki, hangi mezar olduğunu biliyor musun?" Beşir kararsızca göz gezdirdi. Haritada, iki kartal kanadına benzeyen bir sembol vardı. "Kaybetmeden önce bir kez görmüştüm." Müheymin sessizliğe büründü ve mezarlığın içine yürümeye başladı. Taşların çoğu çatlamıştı. Zaman, üzerlerindeki yazıları silip süpürmüştü. İkili ağır adımlarla ilerledi. Beşir'in gözleri her ayrıntıyı yakalamaya çalışıyordu. Mezarların arasında gezinirken, Beşir bir tanesinin başında uzunca oyalandı. Tam o sırada, kuru toprak üzerinde sürünen yaprakların çıkardığı hafif bir hışırtı duydu. Hemen arkasına döndü. Ama Müheymin ortalıkta yoktu. "Müheymin, nereye gittin?" diye fısıldadı. Yanıt alamayınca hemen adımlarını hızlandırdı. Mezar taşlarının arasında ilerledi. Köşede, gölgeli bir noktada onu buldu. Müheymin, yere eğilmiş, tam karşısındaki mezara kilitlenmişti. Mezar taşının üzerinde, iki yana açılmış kartal kanatları belirgince oyulmuştu.
Beşir yavaşça yaklaştı. Alçak bir sesle sordu. Onu nasıl buldun? Müheymin hemen yanıt vermedi. Gözlerini taştan ayırmadan konuştu. Bazı sırların yolu haritada değil, kalpte yanar bir ışıktadır. Aralarına sessizlik çöktü. Beşir, taşın üzerindeki o tanıdık sembole uzun uzun baktı. Evet, işte bu. Haritada gördüğü şeklin aynısıydı. Gerçek olmuştu. Ama içinde bir huzursuzluk vardı. Müheymin benden önce nasıl ulaştı buraya, diye düşündü. Yoksa bu yeri daha önceden biliyor muydu? Gözlerini Müheymin'in yüzüne çevirdi. O anda, adamın gözlerinde daha önce hiç fark etmediği garip bir parıltı gördü. Ne tanıdık, ne de yabancıydı. Bir bilmece gibi. Güneş hala ufkun kenarına ulaşmamıştı. Beşir yavaşça dizlerinin üzerine çöktü. Sıcak sabah rüzgarı sarığını okşuyor. İçindeki kıpırtıyı daha da güçlendiriyordu. Önündeki taşta oyulmuş kartal kanatları, toprağın altında büyük bir sırrı saklıyormuş gibiydi. Burası dedi içinden. Burada olmalı. Anahtar burada gizli. Eliyle mezar taşının alt kısmını yokladı. Parmakları, gözle fark edilmesi neredeyse imkansız olan yuvarlak bir çıkıntıya dokundu. Hafifçe bastırdı. Sessizce gelen bir ses, tıpkı kırılan bir kemiğin çıtırtısı gibi. Taş ağır ağır yerinden oynamaya başladı. Zeminde küçük, dairesel bir açıklık belirdi. Altında, dar ve karanlık bir tünel uzanıyordu. O an Müheymin sessiz adımlarla yaklaştı. Müheymin, Beşir'in omzunun üzerinden baktı. Kısık bir sesle sordu. Eski görünüyor. Sence güvenli mi? Beşir gözlerini karanlık sığınağa dikti. Bu yolda hiçbir şey güvenli değil. Ama artık dönüş yok, dedi kararlı bir tonda. İlk adımı Beşir attı. Yağ lambasını yaktığında, nem ve çürümüş toprak kokusuyla dolu dar taş geçit ortaya çıktı. Duvarlar, üstü kısmen dökülmüş balçıkla kaplıydı ve yer yer silinmiş kufi yazılarla süslenmişti. Müheymin arkasından inerken sordu. Sence burası bir tür mezar mı? Beşir duraksamadan yanıtladı. Sadece mezar değil. Buraya, keşfedilmesi istenmeyen bir sır gömülmüş. Yavaş adımlarla kıvrılan geçitte ilerlediler. Nihayet, kubbeli küçük bir odaya vardılar. Ortasında devasa bir taş kapı duruyordu. Ne tokmağı vardı, ne kolu. Üzerinde ise 3 yuvarlak sembol oyulmuştu. Bir yıldız, bir kılıç ve bir kazan. Altlarında şu cümle eski yazıyla kazınmıştı. Bilgisiz giren, hayatsız çıkar. Beşir yaklaşarak yazıyı seslice okudu. Gözlerinde hem hayranlık hem de endişe vardı. Bir bilmeceyle karşı karşıyayız. Bu kapıyı ancak doğru çözüm açar, dedi. Sembollere göz gezdirdi. Yıldız, belki rehberliktir. Kılıç güç. Ama şu kazan, bilgelik mi? Müheymin hemen atıldı. Yemek ya da arzu olabilir. Beşir duraksayarak, düşüncelerini toparladı. Ama bu sözleri yazan arzuları değil, aklı sınıyor olmalı. Yıldız sembolüne dokundu. Hiçbir şey olmadı. Ardından kılıca. Kısa bir tıkırtı duyuldu. Ama kapı açılmadı. Sonunda kazana elini uzattı. Sembol içeri doğru çöktü. Derin bir ses yankılandı, sanki oda nefes alıyordu. Ve yavaşça, ağır taş kapı kaymaya başladı. Altında karanlık, dar bir geçit beliriyordu. Geçit, karanlığın içine doğru uzanıyordu. Beşir,
Omzunun üzerinden Müheymin'e baktı. "Şimdi başlıyor asıl yolculuk," dedi. Müheymin'in gözlerinde garip bir parıltı vardı. "Ama biz gerçekten bir hazine mi arıyoruz? Yoksa kendimizi mi toprağa gömüyoruz?" diye karşılık verdi. O gece, diğer gecelere benzemiyordu. Ay ışığının ilk ipliği, tünelin tavanındaki dar bir yarıktan sızarken, Beşir saatler önce açtıkları taş geçide baktı. O geçit, onlara başka bir yol açmıştı. Nemli toprak ve zaman kokusu yayılan bir geçit. Elindeki yağ lambasını hafifçe yukarı kaldırarak fısıldadı. "Hareket etmeliyiz. Bu geçitler boş yere açılmaz." Bu kez Müheymin önden yürümeye başladı. Adımları kontrollüydü, gözü sakindi. İlk girdikleri andaki tedirginliği Beşir göremiyordu artık. Aksine, nereye gittiklerini biliyormuş gibiydi. Elini duvardaki kabartmalardan birinin üzerinden geçirerek konuştu. "Şu işaretler, vadideki büyük mezarın üzerindekilere benziyor. Hatırlıyor musun?" Beşir başını salladı ama cevap vermedi. Göğsünün ortasında tanımlayamadığı bir baskı vardı. Artık Müheymin'in bakışlarına güvenmiyordu. Gözleriyle onu izliyor. İçten içe bir avcı gibi takip ediyordu. Onu yanıltmaya çalışan bir av gibi. Yeni geçit daha da dardı. Tavanından kurumuş kökler sarkıyor. Duvarlarını garip yaratık figürleri süslüyordu. Bazıları maske takıyor. Bazıları istilacılara kılıç kaldırıyordu. Her adımları tozlu zeminde yankılanıyor. O soğuk sessizliğe ağırlık katıyordu. Sanki taş duvarlar onları dinliyordu. Bir anda, hafif ama keskin bir ses. Çıt! Çok küçük bir ses. Ama donmaya yetti. Beşir'in damarlarında kan donmuştu sanki. Müheymin, farkında olmadan hafifçe çıkıntı yapmış bir taş levhaya basmıştı. Ve o anda duvarlardan ince yarıklar açıldı. İçlerinden, ölüm fısıltısıyla yarışan hızda 2 ok fırladı. "Yere yat!" diye bağırdı Beşir. Kendini hızla Müheymin'in üzerine atarak onu yere savurdu. Okların biri arkalarındaki taşa saplandı. Diğeri başlarının üzerinden geçerek havayı bir ölüm melodisiyle yardı. Derin bir sessizlik çöktü geçide. Sanki duvarlar bile nefesini tutmuştu. Müheymin güçlükle soluyarak fısıldadı. Neredeyse kalbimden vuruyordu. Beşir ona keskin bir bakış attı ve dizlerinden doğrulurken homurdandı. "Daha dikkatli ol. Bu yerler gaflet kaldırmaz." Yollarına çok daha dikkatli adımlarla devam ettiler. Bir süre sonra ulaştıkları oda, şimdiye dek gördüklerinden çok farklıydı. Ortasında uzun taç giymiş bir kralın taş heykeli yükseliyordu. Etrafını saran küçük heykeller, elini yukarı kaldırmış askerlerden oluşuyordu. Hepsi, odanın merkezinde duran büyük taş sandığa doğru yönelmişti. Beşir sandığa yaklaştı. Üzerinde kabartmalar ve anlaması güç yazılar vardı. Eğilip okumaya çalışırken, göz ucuyla Müheymin'i gördü. Adam cübbesinin altından küçük, katlanmış bir deri parçası çıkarıyordu. Beşir ses etmedi. Ama ağır ağır başını çevirip Müheymin'e baktı. Müheymin bir şeylerin farkına varmış gibi, hızlıca eliyle eşyayı yeniden sakladı. Zaman bir anlığına dondu. Sonra Beşir, kendi içinden gelen hafif bir fısıltı duydu. Taş duvarlardan geliyormuş gibiydi. "Seninle yürüyen herkes dostun değildir." Başını ağır ağır kaldırıp o heybetli kral heykeline baktı. İçinden geçen şu cümle, artık düşünce değil sezgiydi. "Yoksa en başından beri düşmanla mı yürüyordum?" Etraf sessizliğe gömülmüştü. İkili,
Kadim kralın heykeli ve önlerindeki hala açılmamış taş sandığın karşısında duruyordu. Beşir'in kalbi artık yalnızca endişeyle değil, keskin bir şüpheyle de atıyordu. Beşir, Müheymin'in suskunluğuna ve uzun süreli bakışlarına güvenmiyordu artık. Özellikle de bu kadar yakından kabartmalara bakıp da tek kelime etmemesi. Şüphelerini derinleştiriyordu. Sessizce taş sandığa yaklaştı. Yüzü beklentiyle gerilmişti. Dikkatle her ayrıntıyı inceliyordu. Parmağının ucuyla sağ alt köşedeki dairesel bir kabartmaya dokundu. Yalnızca bir an. Koca kral heykeli, içten bir titreyişle sarsıldı. Ardından yavaşça yana kaydı. Ortaya çıkan geçit, sanki geçmişin iç çekişi gibi yankılanan bir sesle açıldı. Heykelin arkasında uzun bir koridor belirmişti. Duvarlarına monte edilmiş küçük meşaleler yanıyordu. Ancak bu ateşlerin rengi maviydi. Ne dumanı vardı, ne de sesi. Mavi alevler, yalnızca kendilerinin duyabildiği gizli bir ritimle dans ediyordu. Yaşıyor gibiydiler. Müheymin geçide bakarak sordu. "Giriyor muyuz?" Beşir, alçak ama kararlı bir tonda yanıtladı. "Bunca yolu gelmişken geri dönmeyeceğiz." İkili, yavaş ve temkinli adımlarla ilerledi. Koridor, hayallerinden daha tuhaftı. Duvarlar, sırayla yürüyen adamları, alevlere düşen figürleri ve ellerinde meşale taşıyan eski gölgeleri gösteriyordu. Her resim arasında şu cümle yazılıydı. Arap harfleriyle ve gayet net. Niyet sahibi için yol açılır. Hain içinse kapanır. Beşir'in teninde bir ürperti hissedildi. Soğuktan değildi, anlamın ağırlığındandı. Bu sözler, her adımda üzerlerine kapanıyor gibiydi. Zemin, farklı şekillerde döşenmiş mozaiklerden oluşuyordu. Kareler, daireler, üçgenler. Tam Müheymin adımını atacaktı ki Beşir onu omzundan yakaladı. "Dur! Hareket etme!" Parmağıyla yeri işaret etti. Bir taşın üzerine oyulmuş bir figürü gösterdi. Bir adam, belli bir mozaik üzerinde duruyor ve alevler arasında yok oluyor. "Bu taşların hepsi güvenli değil," dedi Beşir. Sesi kısık ve ciddi. "Doğru adımları tahmin etmemiz gerek." Kapının merkezinde yer alan dairesel taşın üzerine Beşir yavaşça elini koydu. Soğuk ve pürüzlüydü. İçindeki şüphe, öfke ve şaşkınlık arasında bir kararsızlıkla dolaşırken, sesi neredeyse fısıltıya dönüştü. "Bu yol, sadece adımlarla değil, niyetlerle çiziliyor." Parmaklarını bastırdığında, taş hafifçe titredi. Ardından, dev taş kapının üst kısmında yer alan terazi yavaşça hareket etmeye başladı. Ruhu bir nabız gibi atıyor. Terazinin kefeleri sarkaç gibi sallanıyordu. Bir anlık sessizlik. Sonra duvarlardan yankılanan derin, kadim bir ses. Yani, niyet terazidir. Hakikat ise ışıkta belirir. Beşir nefesini tuttu. Terazinin bir kefesinde tüy hafifçe süzülürken, diğerinde yavaşça somutlaşan bir insan kalbi belirdi. Ancak hiçbir ağırlık düşmedi. Dengede kaldı. Müheymin geri çekilmişti. Gözleri o sabahki ışıktan yoksundu. Beşir ona baktı. Yüzündeki kararsızlık artık geçmişin değil, geleceğin çatallanmış yollarındandı. Tam o anda kapı, derinden gelen bir titreşimle aralanmaya başladı. Ardında, loş bir ışığın yayıldığı yeni bir koridor beliriyordu. Ama bu defa sadece karanlık değil, kararlar da içeri sızıyordu. Ve Beşir, içinden şu sözcükleri sessizce mırıldandı. "Bir adım daha, ama kime güvenerek?"
Beşir ve Müheymin geçide birlikte adım attılar. Adımları yankılandı. Birer gölge gibi, görünmeyen bir tanığın önünde yürür gibiydiler. Koridorun duvarlarını, daha önce görmedikleri türden figürler süslüyordu. Savaşçılar, bilginler, arifler, hainler. Kimi ellerinde kitaplar taşıyor, kimi ise ellerinde zincirler. Her figürün yüzü silinmişti. Yalnızca pozları kalmıştı. Ve aralarında yazılıydı o kadim cümleler. Yol, adıyla değil, adanmışlıkla geçilir. Hakikat, taşıyanı yüceltir, taklit edeni yutar. Sadakat, kapıdan önce gelir. Koridorun sonunda bir ışık halkası beliriyordu. Parlak değildi ama çekici. Çağıran bir fısıltı gibiydi. Yaklaştıklarında yer karoları bir kez daha şekillerle döşenmişti. Bu kez her karoda farklı simgeler vardı. Bir göz, bir anahtar, bir zincir, bir kandil, bir el. Müheymin ilerleyecekken, Beşir hafifçe kolunu tuttu. "Dur. Bu, adım değil, niyetle sınanan bir eşik." İkisi de durup yere baktılar. Ve o anda, sessizliği delen o ses bir kez daha yankılandı. Bu kez daha netti. Sanki duvarların değil, geçmişin sesi. Bazıları girdiği her kapıyı açar. Bazıları ise o kapılara mühür olur. Beşir, başını yavaşça Müheymin'e çevirdi. Gözlerinde ilk kez korkudan başka bir şey vardı. Sükunetle karışık bir karar. Bu artık sadece gizli bir geçit değildi. Bu, bir kader seçimiydi. Yavaşça elini cebine attı ve özenle katlanmış bir kağıt çıkardı. Sessizce açtı. Üzerinde, sade bir yazıyla bir isim yazılıydı. Sara. Titrek bir sesle konuştu. "Bu, eşim. 2 yıl önce vefat etti. Bana hep şöyle derdi. Adımı hatırladığın sürece kendini kaybetmezsin. Ne zaman zayıflasam ya da yolumu yitirmiş hissetsem, bu kağıda baktım. Bu bir harita değil, Beşir. Bu, elimde kalan son pusula." Müheymin sustu ve gözünden tek bir damla yaş süzüldü. Hafif ama kederle dolu, hikayenin ağırlığını taşıyan bir damla. Beşir hiçbir şey demedi. Yalnızca elini kaldırdı. Müheymin'in omzuna koydu ve kısık sesle şöyle dedi. "Hadi Müheymin, yol uzun. Çok defa sendeleyebiliriz. Ama sevdiklerimizin isimleri yüreğimizdeyse düşmeyiz." Ve birlikte girdiler. Beşir ve Müheymin, o gizemli kapıdan geçtiklerinde kendilerini dev bir salonun içinde buldular. Salon karanlığa gömülmüş, yankılarla doluydu. Duvarların görünmeyen köşelerinden esen bir rüzgar, nefeslerini bile titretiyor, duygularını savuruyordu. Sanki içerideki boşluk, yaklaşan bir şeyi fısıldıyordu. Ve birkaç saniye sonra, duvarlardaki meşaleler, birer birer yanmaya başladı. Sarı, solgun bir ışıkla salonu doldurdu. Adeta zamanın dişlerinden sızmış gibi yaşlı bir ışıktı bu. Salonun tam ortasında büyükçe bir sandık belirdi. Üzeri toprakla ve zamanla kaplanmıştı. Kapağında, ikisinin de bugüne dek görmediği tuhaf bir kilit vardı. Ne bir anahtar yuvası, ne de açık bir mekanizması. Yaklaştılar, her şeyi denemeye başladılar. Ellerini yüzeyine sürdüler, bastırdılar, kenarlarını yokladılar. Ama sandık sessizdi. Dakikalar geçti. Belki saat gibiydi. Belki de birer yıl kadar ağırdı. Duvarlardaki gömülü kabartmaları incelemeye koyuldular. Salonun her bir duvarında resimler vardı. Kılıç tutan eller, kalkanla korunan bedenler,
birbirlerine sırt vermiş savaşçılar. Hepsi tek bir şeyi anlatıyor gibiydi. Uğruna savaşılmış bir hakikat, sadakat ve başkaları vardı. Arkadaşları uğruna kendini feda edenler. Hikayeler sözcüklere ihtiyaç duymadan, sadece resimlerle anlatılmıştı. Tam o anda, Müheymin başını yukarı kaldırdı. Boğuk bir şaşkınlık sesiyle bağırdı. "Beşir, bak!" Orada, gökyüzüne ellerini kaldırmış bir adamın resmi. Beşir olduğu yerde dondu. Sonra derinlerden gelen bir hatıra gibi fısıldadı. Bu aynı figür. O keseden haritayla birlikte çıkan küçük parçanın üzerindeydi. Cebinden o özenle sakladığı küçük altın nesneyi çıkardı. Nadir bulunan bir anahtar biçimindeydi ve üzerindeki o figür, ellerini göğe kaldırmış bir adamdı. Beşir anahtarı sandığın kilidine yerleştirdi. Derinden bir titreme duyuldu. Sanki yerin kendisi iç geçirmişti. Ve sandık açıldı. Ama bu, bildikleri türden bir sandık değildi. Bu, yerin derinliklerine açılan bir kapıydı. Ağaç şeklinde açılan o boşluğa eğildiler ve gördükleri şey, nefeslerini kesti. Altın yığınları, yıldızlar gibi parlayan mücevherler, saf altından dökülmüş heykeller ve eskimiş krallıklara ait haritalar. Yavaşça, dikkatle aşağı indiler. Duvarlara kazınmış yazılara göz gezdirdiler. Burada, Vezir Asil'in sırları gömülüdür. O, krallığın ilmine ve altınına sadık kalandı. Evet, hazine yolun sonunda gizlenmişti. Ama asıl olan, o yoldan geçerken şekillenen kalplerdi. Beşir, Müheymin'e döndü. Gözleri şükranla doluydu. "Sen olmasaydın, buraya ulaşamazdım." Müheymin yanıtladı. "Eğer bu yolculuğa çıkmasaydım, kendimi asla affedemezdim."